Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. İkinci seviyenin bir dersiyle daha karşınızdayım. Bugün oldukça kullanışlı bir gramerle karşınızdayım. Fiile yani verbe, dongsa'ya eklenen bir ekle. Bugünkü ekimiz verbe yani fiile yani dongsa'ya nın got. Peki nedir bu ek? Bu ek fiilden isim yapma eki Korece'de. Fiilden isim yapma eki. Evet, gördüğünüz gibi işimizi kolaylaştıracak bir ek bugünkü dersimizde. Evet, öncelikle paçimi irdeleyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim için önemli paçim. Şimdi şöyle, bu ekte paçim varsa da, yani hece sonu ünsüzün yani kelimeniz ünsüz bir harfle bitiyorsa da, paçiminiz yoksa da yani kelimeniz ünlü bir harfle de bitiyorsa fark etmiyor. Nın, got şeklinde alıyor eki. Örnek vermek gerekirse 읽는 것. İg da okumak demek. 읽는 것. Gördüğünüz gibi ünlüsüz harfle bitmesine rağmen nın got aldı. Bakalım burada ne örneğimiz var? 산책하다. 산책하다 yürüyüş yapmak anlamında. 산책하는 것. O da gördüğünüz gibi A harfiyle ünlü bir harfle bitmesine rağmen nın got şeklinde aldı ekini. Yani paçim olsa da olmasa da nın got şeklinde yazıyoruz ekimizde arkadaşlar. Şimdi bu noktada farklı bir durum söz konusu. Şimdi eğer bir kelime L harfiyle bitiyorsa, L harfiyle bitiyorsa bu ek geldiğinde L harfini düşüreceğiz arkadaşlar. Buna Korece'de lil tallak deniyor. Lil tallak. Şimdi bu ne demek? Bazı eklerde L düşüyor kelimeden. Ek öyle ekleniyor arkadaşlar. Ama her kelimede her ekte değil. Bazı eklerde lil tallak oluyor. O yüzden ismi tallak. Öbür türlü bulgötçik denen bir durumda söz konusu. Dediğim gibi lil yani L harfiyle biten bazı kelimeler Korece'de eklendiği ekte düşebiliyor. Buna dikkat ediyoruz. Mesela mandılda hazırlamak. L ile bitiyor. Yani ogan kelimenin kökü da'yı atıyoruz biliyorsunuz ek geleceği zaman. Kelimenin kökü mandıl oluyor. L ile bittiği için bu ek geldiğinde düşecek arkadaşlar L. Aşağıda örneğini verdim. 책상을 만드는 것은 재미있어요. Masa yapmak, demonte bir şey olabilir. 만드는 것은. Gördüğünüz gibi mandıldaydı. Burada L vardı ama düştü. 만드는 것은 şeklinde yazdık arkadaşlar. Palda da öyle keza. Bu da satmak demek. Onu da pa는 것 şeklinde cümlenizin gidişatına göre tamamlarsınız. Ama pa는 것 şeklinde yazmak durumundayız arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Unutmayalım. Lil tallak. Evet, şimdi örnekler üzerinden devam edelim arkadaşlar. 한국어를 배우는 것이 재미있어요. 한국어를 배우는 것이 재미있어요. Korece öğrenmek eğlenceli. Burada 배우da öğrenmek normalde fiil, isim yapmak için nın got ekledik ve bunu isim yapmış olduk. Korece öğrenme eğlenceli. 저는 책 읽는 것을 좋아해요. Ben kitap okumayı seviyorum. Kitap okumayı seviyorum. 저는 사진 찍는 것이 좋아해요. Ya da 취미예요. Yani resim çektirmek benim hobim. 취미. 취미 뭐예요? Hobiniz nedir? Hobi. 저는 운동하는 것을 싫어해요. Ben spor yapmayı sevmiyorum. Hoşlanmıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bazılarında i yazdın goşi, bazılarında ıl yazdın gosıl.
Neden? Nasıl ayrılıyor bu? Şimdi biraz ona bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi neden i, neden ıllıl ekliyorum? Ona bakacağız. Hangi durumlarda i ekliyorum? Şimdi kelime cümlede özne konumundaysa i eki ekliyorum. Çünkü biliyorum ki iga benim özne ekim Korece'de. Dolayısıyla benim kurduğum cümlede ngot ekinin geldiği kelime cümlede özne konumundaysa i ekini ekliyorum. Tekrar ediyorum. Ngot ekini eklediğim kelime cümlede özne konumundaysa i ekini ekliyorum. Örneğin 일찍 자는 것이 건강에 좋아해요. kongan에 좋아하다 sağlığa iyi, faydalı. Ne sağlığa faydalı, iyi olan ne? 일찍 자는 것이 erken uyuma. Cümlemin öznesi. Öznesi olduğu için de got yanına iga özne ekinden i'yi aldı. Neden derseniz ünsüz harfle bittiği için. Illıl'a bakalım. Illıl da şöyle. Eğer ngot ekini eklediğim kelime cümlede nesne konumundaysa ıllıl ekini alıyor. Ne dedim? Ngot ekini eklediğim kelime cümlede nesne konumundaysa ıllıl yani nesne ekini alıyor arkadaşlar. 저는 운동하는 것을 좋아해요. Seviyorum. Kim? Ben. Ben neyi seviyorum? 운동하는 것을 spor yapmayı. Nesne mi? Nesne. O zaman ıl aldı. Neden ıl? Ünsüz harfle bittiği için. Basit olduğunu düşünüyorum. Umarım sizi de çok zorlamamıştır. Birazdan çünkü biraz daha böyle karmaşık şeyler gelecek derken zaten sayfayı sizlere açtım. Bu ekin arkadaşlar bir de marhalde yani konuşurken kullanımı var. Şöyle ki arkadaşlar şimdi got dedik değil mi? Got konuşurken go'ya dönüşecek. Ama yazarken got. şöyle 제 꿈은 가수가 되는 것이에요. Benim kum aslında rüya ama nasıl diyeyim hedefim diyelim ya da amacım şarkıcı olmak. 가수가 되는 것이에요. Şarkıcı olma. İsim cümlesi bitirme. Şimdi bunu konuşma dilinde şöyle söyleyebilirsiniz. 제 꿈은 가수가 되는 거예요. Sadece go şeklinde yazabilirsiniz. Cümleyi bitirmeniz gerektiği için de isim cümlesi bitirmelerden yeyo'yu kullanıyorsunuz. 제 꿈은 가수가 되는 거예요. Şeklinde konuşma dilinde söyleyebilirsiniz. Bu birincisiydi. Got eğer kelimenin sonundaysa go şeklinde. Devam edelim. Evet. Yine maralde konuşmada goşi. Goşi özne eki gelendi biliyorsunuz. Goga ya da ge olarak da kullanılabiliyor arkadaşlar. Şöyle. 책 읽는 것이 제 취미예요. Kitap okuma benim hobimdir. Kitap okuma benim hobimdir. Devam ediyoruz. Bunu nasıl kısaltıyorum? 책 읽는 거가 제 취미예요. Konuşurken 책 읽는 거가 제 취미예요 diyebilirim. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. 책 읽는 게 제 취미예요. Kitap okuma, 읽는 게 제 취미예요. Kitap okuma benim hobim. Şimdi bu ikisini konuşurken kullanıyorum.
konuşurken kullanabilirim, herhangi bir sorun yok. Bunu yazıda kullanıyorum. Dikkat edelim. Ama bunların hepsi aynı anlama geliyor. Yalnızca bu ikisi konuşma dilinde, bu yazı dilinde kullanılıyor. Zaten başta da maralde, yani konuşurken dedim. Şimdi yine konuşma dilinde gosıl nasıl bir evrim geçiriyor, ona bakalım. Gosıl da gorıl ya da gol şeklinde çevriliyor arkadaşlar. Şöyle. 저는 책 읽는 것을 좋아해요. Ben kitap okumayı seviyorum. Bu yazı dilinde. Bakalım konuşma dilinde nasıl evrimler geçiriyor arkadaşımız. 저는 책 읽는 거를 좋아해요. Aynı anlam. Sadece yazı dilinde. Böyle konuşma dilinde böyle. Bir öbürü ise yine konuşma dilinde kullanabildiğimiz. 저는 책 읽는 걸 좋아해요. 저는 책 읽는 걸 좋아해요. 3 cümlede aynı arkadaşlar. Aralarında hiçbir fark yok ama Koreliler yazarken bunu, konuşurken de bunları tercih ediyorlar. Ama basit. Gözünüz korkmasın. Şimdi bakalım ı'nın eki nasıl geliyor? I'nın biliyorsunuz İga ekinin aynısı, özne eki. O yüzden tekrar yazmadım detaylı olarak. Şöyle ki gos'ın, gon'ın ve gon oluyor bu ekte arkadaşlar. 책 읽는 것은 재미있어요. Kitap okuma eğlenceli. 책 읽는 yazmışım bunu. gon'ın 재미있어요. Kitap okuma eğlenceli. 책 읽는 건 재미있어요. Yine yazı ve konuşma olarak ayırmak mümkün arkadaşlar. Ama dediğim gibi cümleler arasında anlamsal olarak bir fark yok. Sadece yazı dilinde bunu kullanıyoruz. Konuşma dilinde bu ikisini de gene tercih edebiliriz eğer istersek. Evet. Sonlara doğru biraz kafanız karışmış olabilir ama konuşma dilinde de neler olduğunu görmenizi istedim. O yüzden ayırarak vermek istedim sizlere de. Ama oldukça basit. Yani gözünüz korkmasın. Tekrar ettikçe, kullandıkça yerine oturan şeyler, her zaman söylediğim gibi. Evet, bu dersimizde bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.